Değerli meslektaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi şu anda bir kriz ortamı var. Bütün dünyada bir taraftan ekonomik resesyon, diğer taraftan bitmeyen savaşlar ve diğer taraftan da bitmeyen bir rekabet. Bugünkü konuşacağımız konu özellikle mühendislerin ve yönetim kademelerine gitmek isteyen, herkesin yolunu kesen önemli bir konu başlığı. Liderlik ve mentörlük. Bu konu birçok alanda olmazsa olmaz. Siyasetten tutun ekonomiye, mühendislikten tutun ailede ebeveyn olmaya kadar. Fakat konumuz mümkün mertebe mühendislikle ilgili arkadaşlarla alakalı değineceğim. Evet, liderlik neden önemli? Mentörlük neden önemli? İş hayatında, özel hayatımızda bunlar bize nasıl yansıması olacak? Ve bu konuyu neden öncelikli konular arasında değerlendirmemiz gerekiyor? İrdeleyeceğiz. Evet, bu konuyla ilgili bir checklist hazırladım. Her zamanki gibi videonun ekinde görebilirsiniz. Siz de hayatınızdaki dönüm noktalarınızda gözlemlediğiniz liderlik, iyi liderlik ve mentörlük örnekleri nedir? Bunları paylaşırsanız hep birlikte bundan istifade edelim. Hazırsanız başlayalım. Değerli arkadaşlar, girişte de bahsettiğimiz üzere liderlik ve mentörlük hayatımızda çok önemli bir rol oynuyor. Özel hayatımızda evli olanlar için, anne baba olanlar için, siyasette olanlar, işte yönetimler için, ekonominin başında olanlar için yine ekonomi politikalarının belirlenmesi ve biz profesyoneller içinse gerek kariyerimizi bir yerden bir yere taşımaya için o yolculukta olanlar, gerekse şirketlerini belirli bir aşamadan artık daha ulusal veya uluslararası seviyeye getirmek isteyen herkesin olmazsa olmaz konu başlıklarından bir tanesi. Evet, bu konuyu incelerken öncelikle tabii ki ekip olmaktan, takım olmaktan bahsedeceğiz ama liderlik neden önemli? Bunu birazcık irdelememiz gerekiyor. Belirli bir amaç uğruna bir araya gelen herkes bir takım oluşturur. Futbolda da olabilir bu, evde de olabilir, ilişkilerde de olabilir. Ve bir takımda bu takıma yön veren kişiler var, değil mi? Şirketlerde olsun, işte politikalarda olsun. Bu takımlara yön vermek, bu takımın oyuncularına bilgiyi aktarmak, bu takımın oyuncularının yeteneklerini arttırmak, geliştirmek, bunlarla ilgili yol haritaları koymak, şirketlere olanlar için bu kaynakları geliştirmek, rekabet ortamını arttırmak ve özellikle şu andaki dünyada yaşadığımız kriz ortamlarında hem moralin yüksek tutmak hem de gemiyi tabiri caizse fırtınalardan limana yaklaştırabilmek. Evet, bu konuyu anlatmak için yine her zamanki gibi bir kişisel anekdotumla konunun detaylarına girmek istiyorum. 2009'lu yılların ortalarında sonuna doğru Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi şehrinde bir projede işe başlamıştım. Uluslararası bir proje. Şantiye yönetimimiz Fransız. Onun altında şantiye mühendisleri var. Firma Kanada orijinli bir firma. Ve onun altında elektrik müteahhiti var, mekanik müteahhit var, inşaat müteahhit var, enstrüman diye gidiyor. Biz mekanik müteahhit şemsiyesi altındayız. Amerika'dan döndüğüm seneler aşağı yukarı işte 2009 civarı ve uluslararası bir projede EPC dediğimiz anahtar teslim mühendislik, satın alma ve montaj projesi. Bir proje müdürümüz var. Çok hem yaşlı hem tecrübeli bir abimiz. 70'li yaşlarında yıllarını şantiyelerde geçirmiş. Bizler de onu destekliyoruz. Ekibimiz çok iyi
alanında uzman bir ekibimiz var. İşi yapan, boru işleri yapıyoruz. Bir district cooling plant diye tabir edilen merkezi soğutma tesisi. Biliyorsunuz merkezi ısıtma sistemleri kulağa aşinadır. Bu ise merkezi soğutma tesisi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yüzlerce binanın klima sisteminin soğutulmasında, gazının soğutulması, havasının soğutulması için şehirden gelen suyun 12 derecede, 13 derecede gelen soğuk suyun 4 dereceye kademeli olarak düşürülmesiyle ilgili bir paket tesis. Paket tesis deyince çok hayal etmek için söylüyorum. Aşağı yukarı 200 metreye 200 metrelik bir tesis düşünün. Evet, bu tesiste proje başlamış. Tabii birçok projede karşılaşıldığı üzere her şey yavaş gidiyor. Farklı milletlerden insanlar var. İletişim problemleri var. Malzemeler geç geliyor. Hava sıkıntılı. Yazın çok sıcak. Birinci proje müdürümüz bir süre sonra dedi ki ben bu kadar strese gelemiyorum. Ben devam etmek istemiyorum. Proje müdürümüz istifa etti. Affını istedi diyelim. Başka bir proje müdürü geldi. Tabii başka bir proje müdürü gelene kadar aradan birkaç ay geçiyor. O dönemde de ekibimizden sorumlu ben ve bir arkadaşımız var. Arkadaşımın ismi Akcan. Çok kıymetli bir mühendis arkadaşım. İşinin uzmanı. Ekibe de çok hakim, işe de çok hakim. Kendisiyle rollerimiz biraz şöyle e, gelişti diyelim. E, Akcan e, ekibi çok güzel yönetiyor. İşleri birlikte planlıyoruz. İşlerin yapılması imalat tarafında. Ben de sağ tarafındayım, montaj tarafındayım. İki tarafı birlikte yürütüyoruz. Tabii toplantılara giriliyor. Toplantılarda işte stresler, bağırmalar, çağırmalar. Bizim proje müdürümüz ayrıldı. O dönemde yerine ben baktım bir süre. Sonra yeni proje müdürümüz geldi. Olaya hakim olana kadar işte zamanlar geçiyor, hedefler tutmuyor. Aradan bir süre geçti. O proje müdürümüz de dedi ki ben de artık devam etmek istemiyorum. O da affını istedi. Yine tabii vekil olarak vekaleten benim devam etmem gerekti. Alışıyoruz, devam ediyoruz, kavga dövüş gidiyoruz ama hakikaten çok büyük bir tansiyon var, gerilim var. Yüksek milyon dolarlı bir proje. Fakat beni en çok rahatlatan konu şu. Ekibimiz işin uzmanı ve yine bir %50-50 gibi düşünürseniz sol kolumuz olan yani işi çok iyi yapıyoruz. Burada sevgili arkadaşım Akcan'ı minnetle anayım. Hakikaten çok güzel işler yapıyoruz. Yaptığımız iş güzel. Fakat koordinasyon tarafında, planlama tarafında sıkıntılar var. Projelerin onaylanması tarafında sıkıntılar var. Neyse tabii yine ikinci defa proje müdürü vekaleten görevi yerine getiriyoruz. Sıkıntılar devam ediyor. Derken bu sefer başka bir proje müdürü geldi. Mısırlı bir proje müdürümüz. Mısırlı proje müdürümüz ise tekniğe hiç karışmadı, bizlere hiç karışmadı. Sabah geliyor, geldiği gibi Fransız sahanın proje müdürü, site manager diye tabir edilen müdürün yanına gidiyor. Sabah giriyor, akşama kadar onun yanında. Günde bir iki defa görüşüyoruz. Geliyor, işte neler yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Kendisine bilgiyi veriyoruz. Ondan sonra bütün gün saha müdürünün yanında. Arada davet ediyor, biz de gidiyoruz, biraz konuşuyoruz. Ya bakıyorum, adam resmen böyle ortalığı inleten saha müdürümüzü, zaman zaman küfür bile eden saha müdürünü öyle bir yumuşatmış ki. Şakalar havalarda uçuyor, işte biz şu projeyi yaparken böyleydi, anılar paylaşılıyor. Tabiri caizse bizim bütün ekibimize bir şemsiye oldu bu proje müdürümüz. Ve orada birinci elden gözlemledim ki kaliten ne olursa olsun, planlaman ne olursa olsun, işi ne kadar güzel yaparsan yap.
Eğer bunu iyi bir şekilde ifade edemiyorsan, etkili bir şekilde iletişimini kuramıyorsan, yakın diyaloğunu kuramıyorsan, kısaca müşterini kendi tarafına alamıyorsan aslında birçok şey tıkanıyor. İşte orada liderliğin birinci elden gözlemleme şansım oldu. Ve o tecrübeden sonra sürekli bu proje müdürümüzle uzun uzun saatler geçirdik. Bakış açılarını tartıştık. İnsanların nasıl aslında e, hepimizin birbirimizle aynı olduğunu ve birbirimizin nasıl aslında insan olarak algılandığımız zaman işlerin nasıl hızlı ilerlediğini konuştuk. Baktığınız zaman yetenekleri geliştirdiğiniz zaman, diyalogları etkin yaptığınız zaman, sürekli insanlardan uzaklaşmadığınız, onlara açık olduğunuz zaman, insanlar size ulaşabildiği zaman aslında şunu görüyorsunuz. Birbirine güvenen insanlar topluluğu yaratmış oluyorsunuz. Dinlemeyi öğreniyorsunuz. Yetki devrini öğreniyorsunuz. İnsanlara örnek oluyorsunuz. Yaptıklarınızla, konuşmalarınızla, hareketlerinizle. Ve e, yönetici ayrı, yani iyi bir yönetici ayrı ama lider olmak ayrı. Aradaki farkı belirlememiz gerekiyor. Hepimiz kariyerimizde aslında bir noktada yaptığımız işle anılıyoruz. Çünkü hayatımızın önemli bir bölümü işte geçiyor. Ve yaptığımız işle anılıyoruz. Dolayısıyla yapay zekanın bu kadar hızlı geldiği, geliştiği bir günümüzde ve mühendisliğin aslında mühendisçe yaklaşmanın, sorgulayarak yaklaşmanın, eleştirel düşünmenin, problemleri çözerken bütün bunlara baktığınız zaman bir şeyi çok iyi yaptıktan sonra ister istemez hayatınızın belirli bir dönemimizde yöneticilik noktasına doğru aslında ister istemez hazırlanıyoruz. Gün gelmeden bu anlatılmayan gerçekler serimizde bahsettiğimiz eskiden soft skill diye tabir edilen işte iletişim becerileri gibi bahsedilen bu liderliktir, eleştirel düşünme, kriz anındaki hareketler, kendimizi geliştirme, kendimize yatırım yapacağımız konular aslında artık bugünün dünyasında olmazsa olmaz bir hal almış durumda. Evet, bu konuyla ilgili bir checklist hazırladım. Videonun altında bulacaksınız. Sizlerin hayatta tecrübe ettiğiniz, birebir tecrübe ettiğiniz bu tür liderlik anekdotları var mı? Bunlarla ilgili sorgulayan, merak eden, kendine yatırım yapan bütün arkadaşlarımla bu anekdotlarınızı dinlemek isteriz. Evet değerli arkadaşlar, liderlikle ilgili birkaç konuya değindik. Liderlik aslında toplantı odasında, şantiyede veya ekip arkadaşlarınızla sınırlı değil. Baktığın zaman hayatın her yerine yayılmış bir yetenek. Bu beceriyi geliştirmek için sürekli uygulamak gerekiyor. Diğer videolardaki konular gibi eleştirel düşünme olsun, stratejik karar alma olsun, etkili iletişim olsun. Liderlik de hayatın her aşamasında önce kendimize, sonra çevremize fark yaratacak bir şey. Markete girdiğimiz zaman en hızlı nereden çıkarız diye düşünüyoruz. Ama zaman zaman şunu fark ediyorum. Hangi kasiyer daha hızlı işini yapıyor? Hangi kasiyer daha verimli işini devam ettiriyor? Hangisi daha güler yüzlü? Çünkü bütün bunlar aslında birbirimizi besliyor. Biz de eğer liderlik ve mentörlük gibi bu önemli konuda kendimizi geliştirirsek, kendimize yatırım yaparsak, çevremize de bu etki dalga dalga yayılıyor. Konuyla ilgili hazırladığım checklisti gözden geçirmekten atlamayın. Her zamanki gibi İngilizce hazırlıyorum. İngilizceyi çok önemsiyorum. Hayatın her yerinde ilk aşama.
Yapay zekanın bu kadar hızlı gittiği bir dönemde kendimize hızlı bir şekilde yatırım yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Sorgulayan, merak eden, ileri doğru giden tüm arkadaşlarıma bu yolculuklarında başarılar diliyorum.